Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz elbiseyi çalışacağız. Elbisemizin yapılışı çok kolay. 2-3 yaş aralığındaki kız çocuklarına uygun bir elbise arkadaşlar. Gerekli malzemeler 2 adet 100 gramlık anti peeling bebe yünü. Çok az da kenar bordürleri için ve kuşak için gri renkte ip gerekiyor. 6 adet düğme, örmek için 4 numara örgü şişleri, tığ işlemleri için 3 numara bir yün tığı, dikmek için bir yün iğnesi gerekli. Yapılışına geçmeden önce ölçülerini de vermek istiyorum sizlere. Omuzdan etek ucuna kadar boyu 46 santimetre. Göğüs kısmında eni ise yaklaşık olarak 25 santimetre arkadaşlar. Arkadan görüntüsü de şu şekilde. Elbisemizi örmeye arka bölümden başlıyoruz. Arkayı örüp bitirdikten sonra devamında sol ön tarafı yukarıdan aşağıya doğru örüyoruz. Daha sonra sağ ön bedeni çalışıyoruz. Bu işlemlerden sonra yan dikişlerini yapıp kaydırma yaparak bütün kenarlarına işlemleri tamamlıyoruz. Düğmelerini dikiyoruz ve bel bağcığı yapıp kullanıma hazır hale getiriyoruz. İsterseniz yapılış aşamasına geçelim. Şimdiden herkese kolay gelsin. Elbiseyi örmeye 4 numaralı şişimizde ilmek alarak başlayacağız. Önce arka parçayı öreceğiz ve devamında ilmeklerimizi kesmeden ön parçalara devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilmek almama yetecek kadar bir miktar ip ayırdım ve ilmek alıyorum. Toplam 95 ilmek alacağım. Bu şekilde 95 ilmek alalım. 95 ilmek aldım ve haroşa örmeye başlıyorum. Haroşaları ben düz olarak örüyorum. Eğer siz ters örüyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz örerek haroşa örmeye başlıyorum ilk sırayı. Birinci sıramızın sonuna geldim. Son ilmeklerimi şu şekilde örüyorum ben. Sağ şişimi ilmeğin içinden batırıp düz olarak örüyorum. Dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Burası örgümüzün ön yüzü olacak arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Devamında düz örerek haroşa örmeye devam ediyorum. İkinci sıranın sonuna geldim. Yine ilmeğimin içine batarak düz örüyorum. İkinci sırayı tamamlıyorum. Bir diş haroşa sıramız oldu ön yüzden baktığımızda. Şimdi tekrar arka tarafta bir sıra haroşa örüyorum. 2 diş haroşa sırası olacak ön yüzümüzde ve daha sonra düz örgüye geçeceğiz arkadaşlar. Bir sıra haroşa daha örelim. Üçüncü sıranın sonuna geldim. Yine aynı şekilde son ilmeğimi örüyorum. Dönüyorum. 3 sıra haroşa ördüm. Ön yüzümüzde 2 diş haroşa sırası görünüyor. Şimdi düz örgüye geçiyorum. Ön yüzümüzde düz örüyoruz. Arka taraftan ters örerek dönüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Birinci düz sıramızın sonuna geldik. Kenar ilmeğimi örüp dönüyorum. Dönüşte ters örüyorum. Bundan sonra ön yüzümüzde düz, arka yüzümüzde ters örerek 22-23 santimetre örelim. ...68 sıra düz ördüm. Santimetre olarak da göstermek istiyorum. Yaklaşık olarak 24
santimetre örmüşüm. Şimdi bel kısmında büzgü oluşturacağız. Bunun için ilmek eksiltmeleri yapacağız. İlk olarak kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve 3 ilmekten ikisini eksilteceğim. İlk 2 ilmeği birlikte düz örecekmiş gibi sağ şişime örmeden aktarıyorum. 3. ilmeği düz örüyorum. Örmeden aldığım bu 2 ilmeği örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçirip 2 ilmek eksilttim. Tekrar 1 2 ilmek örüyorum. İlk 2 ilmeği örmeden alıyorum. 3. ilmeği düz örüp örmeden aldığım 2 ilmeği üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek eksiltiyorum. Bundan sonra 2 ilmek düz örüyoruz. Daha sonra ilmek eksiltiyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde çalışalım. Sıramızın sonuna geldim. Son eksiltmemi de yapıyorum. Son 2 eksiltmeyi. Son ilmeğimi de düz örüp eksiltme sırasını tamamlıyorum. Şimdi haroşa örmeye başlıyorum. Ön yüzümüzden 2 diş haroşa sırası görünecek şekilde örüyoruz. Arka yüze geçiyorum ve haroşa örmeye başlıyorum. Bu şekilde haroşa örelim. 2 diş haroşa görünecek şekilde ön taraftan. Ön yüzümüzden 2 diş haroşa sırası olacak şekilde haroşa ördüm arkadaşlar. İlmek sayımız 57 ilmeğimiz kaldı eksiltmelerden sonra. Bu şekilde ön yüzümüzde düz, arka yüzümüzde ters örerek yaklaşık 6 santimetre örelim arkadaşlar. Haroşa örgüsünden sonra 24 sıra ördüm. Santimetre olarak da yaklaşık olarak 7,5 santimetre. Şimdi kol oyuntularına geçiyoruz. Sağ kenardan ve sol kenardan 4'er ilmek eksiltiyoruz ilk olarak. İlmeklerimi örerek eksiltiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi düz örüp örmeden aldığımı üzerinden geçiriyorum. 1 2 3 ve 4. Düz örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar düz örelim. Son ilmeği örüp dönüyoruz. Dönüşte de yine 4 ilmek eksiltiyoruz. Ters yüzde olduğumuz için ters örüyoruz ilmeklerimizi. Bir ilmek eksiltiyorum. 2 3 ve 4. Ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Son ilmeğimi de örüp dönüyorum. Şimdi hem sağ kenardan hem sol kenardan her ön yüze geldiğimizde birer ilmek artıracağız. Bunu 10 defa yapacağız. Yani 10'ar ilmek artırıyoruz her iki taraftan. Şimdi ilk ilmeğimizi şu şekilde artırıyoruz. Bunu ilk ilmekte yapıyoruz bu artırma yöntemini. Alttaki ilmeğin sağ kanadını kaldırıp çevirerek sol şişime takıyorum ve haroşa örüyorum bu ilmeği. Devamında diğer ilmekleri düz örerek sıra sonuna kadar, son bir ilmeğe kadar örüyorum. Son bir ilmeğimiz kaldı. Önce içinden batıp bir düz örüyoruz. Daha sonra sol kanadını alıp çevirip bir kez daha örüyoruz. Bir ilmek de bu taraftan artış yaptım. Dönüyorum. Burada ilk ilmeği haroşa
örecekmiş gibi şişime örmeden alıyorum. Çünkü ip dönüp geldiğinde burada bir diş haroşa gözükecek. Örmüyoruz o yüzden. Geri kalan ilmeklerimizi ters örerek son ilmeğe kadar örelim. Artırmış olduğum ilmeğe geldim. İpimi geriye alıyorum ve bu ilmeğe şu şekilde içinden batıp haroşa örüyorum. Dönüyorum. İkinci artışları yapacağız. Bundan sonraki artışları şimdi göstereceğim şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İlk artırmış olduğumuz ilmeği şu şekilde örmeden alıyorum. Daha sonra şöyle ipimizi şu şekilde çevirip şişimize atıyorum. Bir ilmek artırdım. Bundan sonraki artışları bu şekilde yapıyorum. Son bir ilmek kalana kadar düz örmeye devam ediyorum. Bu tarafta da ilk artırmış olduğum ilmeğime geldim. Yine burada tekrar ipimi alıyorum. Şu şekilde ipimi şişe doluyorum. Bir ilmek de bu taraftan artırdım. İlk artırmış olduğum ilmeğin içinden batıp haroşa örüp dönüyorum. İkişer artırma yapmış olduk. Buradaki ilk iki ilmeği haroşa örüyorum. Artırdığım ilmekler haroşa örülecek arkadaşlar. Haroşa ördükten sonra ters örgüye devam ediyorum. Son iki ilmeğe kadar örelim. Son iki ilmeğe geldim artırmış olduğum. İpimi arkaya alıyorum. Bu iki ilmeği haroşa örüyorum. Bir, son ilmeği içinden batarak 2 haroşa ördüm. Dönüyorum. Yine ön yüzdeyiz. Üçüncü artırmaları yapacağız. İlk iki haroşayı örüyorum. İlkini örmeden alıyorum. İkinciyi haroşa örüyorum. Yine burada bir artış yapıyorum. Düz örerek son iki ilmek kalana kadar gidiyorum. Son iki ilmeğe kadar ördüm. Yine burada bir artış yapıyorum. Birinci ilmeği haroşa ördüm. Son ilmeğin içinden batıp haroşa örüyorum. Dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Devamında 1 2 haroşa örüyorum. İpimi öne alıp ters örerek son 3 ilmeğe kadar örüyorum. Son 3 ilmeğe geldim. Burada ipimi arkaya alıp haroşa örüyorum. Ve dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 haroşa ördükten sonra bir ilmek artırıyorum. Daha sonra düz örerek son 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 3 ilmekten önce yine burada bir artış yapıyorum. 1 2 3 haroşa örüyorum. Dönüyorum. Artırmış olduğum 4 ilmeği haroşa örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında ilmeklerimi haroşa örüyorum. İpi öne alıp ters örerek son 4 ilmeğe kadar gidiyorum. Son 4 ilmek kaldı sonda. İpimi arkaya alıyorum. Artırmış olduğum ilmek de dahil 1 2 3 4 haroşa örüp dönüyorum. Bundan sonra artırmaları bu şekilde devam ettiriyoruz. 4 artış yaptık her iki kenardan. Buradaki haroşa ilmek sayımız 10 olana kadar bu gösterdiğim şekilde artışlara devam ediyoruz. Daha sonra düz devam edeceğiz.
10 tane artış yapalım. Tekrar birlikte çalışmaya başlayacağız. Kol kenarlarında 10 haroşa artış yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. İlk önce 10 tane haroşa örüyorum. Daha sonra düz örgü devam ediyorum. Sıra sonunda bu kısımdaki haroşa örgümüzde haroşa öreceğiz. Bu şekilde bir miktar örelim. Sıra geldi yaka ilmeklerini örmeye. Burada hiç artış yapmadan 3 diş haroşa sırası ördüm. Yaka için ayırdım ilmeklerimi. Burada 11 ilmek omuz için bıraktım. Bu tarafta da 11 ilmek omuz için bıraktım. Ortada da 27 ilmek yaka ilmekleri arkadaşlar. Buradan saydığımızda ise ilk artış yaptığımız yerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 diş haroşa sırası sonra yakaya başlıyoruz. Burada ilmekleri görüldüğü gibi örelim bu sırada. Önce haroşa ilmeklerimizi örüyoruz. Devamında düz örmeye devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna geldim. Dönüyorum. Bu kısımda 10 ilmek haroşa örüyorum önce. ...11 ilmek ters örüyorum. Örgümüzün arka tarafındayız. İşaretimize geldik. Burada bu işarete kadar olan ilmekleri haroşa örüyorum. İşaretimi alıyorum sağ şişime. Yine burada 11 ilmek ters örüyorum. On ilmeği de haroşa örerek sıra sonuna geliyorum. Yaka ilmeklerimizi belirginleştirdik. Ön yüzümüzde 3 diş haroşa sırası olacak şekilde bu bölümü aynen örelim. Ön yüzümüzdeyiz. Yaka kenarına 1, 2, 3 diş haroşa sırası ördüm. İlk işaretime kadar omuz kısmında ördüm. Artık işaretimi çıkartıyorum. Buradan 3 ilmek haroşa örmeye devam edeceğiz. Buradaki aradaki ilmekleri kesip 3 ilmek bırakacağız bu kısımda. Önce 3 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3. Kalan ilmeklerimi düz örerek eksiltiyorum. Son 3 ilmek kalana kadar bütün ilmekleri keselim. İşarete kadar 3 ilmeğimiz kaldı. Bir de şişimizde. Buradan bir ilmek daha eksiltiyoruz. İşaretimi çıkartıyorum. Buradaki 3 ilmek haroşa olarak örülmeye devam edecek arkadaşlar. Buradaki ilmekleri örüyorum.
Devamında sol ön parçaya devam edeceğim arkadaşlar. O yüzden sol ön parçada ön yaka için ilmek artırana kadar bu şekilde örüyorum. Yaka ilmeklerini artırdığımız zaman kaç sıra ördüğümü, hangi işlemleri yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde örelim önce sol omuzu. Arka bedenin yaka ilmeklerini kestikten sonra kenarda üçer haroşa ilmek örmeye devam ettim. Devamında da ön bedene geçiş yaptım arkadaşlar. İlmeklerimi eksiltmedim. Ön bedenimizin üst kısmını ördüm. Şimdi ön bedende yaka kısmı için 14 ilmek artıracağım bu kısımda. Artırdıktan sonra örüp geldiğimde de haroşa kısmındaki kol ilmeklerini her ön yüzde birer ilmek eksilterek sıfırlayacağız. Burada artırmıştık yukarı çıkarken, aşağı inerken de keserek azaltıyoruz. Şimdi ilmek artırıyorum. Şu şekilde alttan ipimi, parmağımı alttan geçiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 ilmek artırdım ve örmeye başlıyorum. Bu kısımda 3 diş haroşa sırası olacak arkadaşlar, buraya kadar. Buradaki artırdığımız ilmeklerle beraber buradaki 3 ilmeği de ekliyorum. 17 ilmekle ön taraftan 3 diş haroşa sırası öreceğiz bu kısımda. Burası normal düz olarak devam edecek. Buradan şimdi aynı zamanda bu tarafa geldiğimde de bir ilmek eksilteceğim. Başlayalım. Haroşa örerek başlıyorum. Artırmış olduğum ilmekleri haroşa örüyorum. Artırmış olduğum 14 ilmeği haroşa ördüm. Buradaki kenar ilmeklerimi de haroşa devam ediyorum. 3 tane. Toplam 17 ilmek oldu. 10 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11. düz ilmeğimizle koldaki haroşa ilmeklerden birini birlikte örerek bir ilmek eksilteceğiz. Ama önce düz ilmeğimizin yönünü değiştiriyorum şu şekilde ve içinden batıyorum. Bir haroşa ilmeği de alıyorum. İkisini birlikte düz örerek bir ilmek eksiltmiş oluyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 haroşa ilmeğimiz kaldı. Dönüyorum. Dokuz haroşa örüyorum. İpimi öne alıyorum. 11 ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yaka ilmeklerine geldim. Burada 17 ilmek haroşa örüyorum. On yedinci ilmeğimi örüp dönüyorum. Ön yüzümüzde yaka kenarında bir diş haroşa sıramız oldu. Şimdi haroşa ilmeklerimi örüyorum.
Düz ilmekleri örüyorum ve burada bir ilmek daha eksilteceğim. Örelim. Şimdi yine bir ilmek eksiltiyoruz. Düz ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz önce. Daha sonra içinden batıyorum. Bir de haroşa ilmek alıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. İkinci eksiltmemizi yaptık. Kalan ilmeklerimi haroşa örüp sıra sonuna gidiyorum. Dönüyorum. Burada yine ilmekleri görüldüğü şekliyle örerek sıra sonuna kadar gidelim. Ön yüzümüzde 2 diş haroşa sıramız oldu. 17 ilmek haroşa örüyorum. Şimdi 10 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek eksilteceğim yine. Düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek daha eksiltiyorum. 2, 4, 6, 7 haroşa ilmeğim kaldı. Kalan ilmeklerimi de örüyorum. Dönüyorum. Haroşaları haroşa olarak örüyoruz. Ara kısımda ters örüp sıra sonuna kadar geliyoruz. Yaka kenarında 1, 2, 3 diş haroşa sırası ördük. Şimdi burada 5 ilmek haroşa örmeye devam edeceğiz sıra sonuna kadar. Diğer ilmekleri düz olarak örmeye başlayacağız. Burası sol ön parça olduğu için ilikleri diğer sağ ön parçaya açacağız. Örmeye devam ediyoruz. 5 ilmek haroşa örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Geri kalan diğer ilmekleri düz örüyorum. Sonda bir düz ilmek kalana kadar örelim. Son düz ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz. Daha sonra 2 ilmek birlikte örüp bir ilmek daha eksiltiyoruz. 6 ilmeğimiz kaldı. Bu 6 ilmeği de sıra sonuna kadar haroşa örüyoruz. Dönüyoruz. İlmekleri görüldüğü gibi örelim. Sıra sonunda son 5 ilmeği haroşa örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Dönüyoruz. Şimdi yine 5 ilmek haroşa örüyoruz. Düz ilmeklerimizi örüp geliyoruz. Burada bir ilmek eksiltiyoruz. Devam ediyoruz. Bu haroşa ilmeklerimiz sıfırlanana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Kol kenarında son 2 haroşa ilmeğim kaldı. Burada düz ilmeğimizin önce yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeği birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Son haroşa ilmeğimizde örüyorum. Dönüyorum. Burada ilk ilmeği örmeden alıyorduk ama tek haroşa ilmeğimiz kaldığı için bunu örüyoruz arkadaşlar. Haroşa olarak ördüm. İpimi öne alıyorum. Ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda 5 haroşa ilmeğimizi haroşa olarak örüyorum. Dönüyorum. Son ilmeğe kadar ilmekleri görüldüğü gibi örelim.
Kol kenarındaki son haroşa ilmeğimizi eksiltiyoruz. İlmeğimin yönünü değiştirdim ve 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Gördüğünüz gibi son haroşa ilmeğimizi de eksiltmiş olduk. Buradan dönüş yapıyoruz. Şimdi buradan örmeye başlıyoruz. Tekrar dönüp bu kısımda tekrar birlikte olacağız. Kol altında şimdi ilmek artıracağız. Hatırlayacağınız üzere burada 4 ilmek eksiltmiştik yukarı çıkarken. Aşağı inerken de burada 4 ilmek artıracağız. İlmek sayımız şişimizde 28 ilmek. 4 daha artırdığımız zaman toplamda 32 ilmeğimiz olacak. Bu sırada dahil olmak üzere 24 sıra düz öreceğiz. Daha sonra haroşa örgüye geçeceğiz. Şimdi önce ilmeklerimizi artıralım. 1 2 3 ve 4. Arka taraftan ters örüyoruz. Devam ediyoruz örmeye. Bu kısımdaki 5 haroşa ilmeğimiz örgü sonuna kadar devam edecek arkadaşlar. Unutmayalım. 24 sıra örelim. Evet arkadaşlar, koltuk altından itibaren 24 sıra düz ördüm. Santimetre olarak da yaklaşık olarak 7,5 santimetre. Şimdi arka taraftan dönerken haroşa örmeye başlıyorum. Düz örüyorum ilmeklerimi. Dönüyorum. Ön tarafta bir diş haroşa sırası oldu. Bir gidiş bir de dönüş sırası örüyorum tekrar haroşa olarak. Ön tarafta 2 diş haroşa sırası olacak arkadaşlar. Devam edelim. Bir iki diş haroşa sırası ördükten sonra şimdi artış yapacağız. Önce kenardaki ilik patı ilmeklerini haroşa örelim. 5 ilmekten sonra ilk artışımı yapıyorum. İlmeğin içine batıyorum. Bir düz örüyorum. İlmeğimi serbest bırakmıyorum. İpimi öne alıyorum. Aynı ilmeğe tekrar batıyorum. 2 ilmek artırmış oldum. 2 ilmek örüyorum. Tekrar 2 artış yapıyorum. İlmeğe batıyorum. İpimi öne alıp aynı ilmeğe tekrar batıyorum. 2 ilmek daha artırdım. Araya 2 ilmek örüyorum. Tekrar artış yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Son artışı da yapıyorum. Kenarda 2 ilmeği de düz örüp artış işlemlerini tamamlıyorum. Şişimizde toplam 50 ilmeğimiz oldu. Arka tarafta dönüş sırasında ters örüyorum. Sıra sonuna geldim. Kenardaki 5 haroşa ilmeği örüyorum haroşa olarak. Sırayı tamamlıyorum. Ön yüzümüzde düz, arka yüzümüzde ters örerek örgüye devam ediyoruz. Kenardaki ilik patındaki 5 haroşa ilmeğini örgü sonuna kadar devam ettiriyoruz. Bu iki sırada dahil olmak üzere 68 sıra ördükten sonra 2 diş haroşa sırası öreceğiz ve ilmeklerimizi kapatacağız. Örelim, ilmekleri kapatırken tekrar birlikte çalışacağız. 68 sıra ördüm. Şimdi haroşa örgüye geçiyoruz ve bitireceğiz.
Arka taraftan haroşa örerek başlıyorum. Toplam 3 sıra öreceğiz ve daha sonra ilmeklerimizi kapatacağız. 3 sıra haroşa örelim. Ön yüzümüzden 2 diş haroşa sırası görülecek şekilde 3 sıra haroşa ördüm. Şimdi ilmeklerimi kesiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz örüyorum ikinci ilmeği. Örmeden aldığımı üzerinden aşırıyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi kesiyoruz. Önce düz örüyoruz. Sonra ilmeğimizi kesiyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sol ön bedenin örme işlemini tamamladım. İlmeklerimi kestim. Burada ipi keserken bir miktar ip ayırdım. Bu ipi yan kenarı dikmek için kullanacağım. Şimdi sıra geldi sağ ön bedeni çalışmaya. Şimdi sağ ön bedeni örmek için bırakmış olduğum ilmekleri tekrar şişime geçirdim. Burada kalmıştık. Şimdi buradan dönerek örmeye başlıyoruz. Yaka kenarındaki 3 haroşa ilmeği örerek başlıyorum. 1 2 3 11 ters ilmek örüyorum. Örgümüzün arka tarafında olduğumuz için. On tane de haroşa örüyorum. Dönüyorum. Ördüğümüz 3 ilmekle bir diş haroşa sırası yaptık. Bu şekilde 16 diş haroşa sırası olana kadar devam ediyoruz. Örgümüzü görüldüğü şekliyle örelim. Sağ ön bedende de yine yaka kenarından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 diş haroşa sırası ördükten sonra kol kenarında ilmek eksiltmeye, bu kenarda da 14 ilmek artırmaya başlıyoruz. Tıpkı sol ön bedende yapmış olduğumuz gibi. Önce ilmeklerimizi örelim, haroşa ilmeklerimizi. Dokuz haroşa ilmeğini ördükten sonra 10. ilmeği bir düz ilmekle birlikte örerek bir ilmek bu kenardan eksiltiyoruz. 2 ilmeği şu şekilde batıyorum. İkisini birlikte örüp bir ilmek eksilttim. Burada 9 haroşa ilmeğimiz kaldı. Örüyorum düz ilmekleri. Üç tane de yaka kenarındaki haroşa ilmeği ördükten sonra 14 ilmek artırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Bu 14 ilmeği ve yaka kenarındaki 3 ilmeği, toplam 17 ilmeği haroşa örüyorum arka tarafta. ...17 haroşa ilmekten sonra 11 ilmek ters örüyorum. Kalan 9 haroşa ilmeğini de haroşa olarak örüyorum kol kenarında. Dönüyorum. Ön yüzümüzdeyiz. Tekrar kol kenarından bir ilmek eksilteceğiz yine. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimiz kaldı. Şimdi 9. ilmeği eksiltiyorum. Düz ilmekleri örüyorum. Devamında yaka kenarındaki artırmış olduğumuz haroşa ilmeklerini de örüyorum. Ön yüzümüzde bir diş haroşa sırası oldu. Tekrar dönüyorum. İlmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum. Kol kenarında 8 haroşa ilmeğimiz kaldı eksiltecek. Burada da yine yaka kenarında 2 diş haroşa sırası ördük. Şimdi ilk iliğimizi açacağız bu kenarda. Bunun için önce 7 ilmek örüyorum haroşa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek eksiltiyorum. Düz ilmekleri örüyorum. Yaka ilmeklerine geldim. Buradan haroşa ilmek örüyorum. İlik patı ilmeklerine geldim. İlk 2 ilmeği haroşa olarak örüyorum. İpimi öne alıp bir ilmek artırıyorum ve 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilik açmış olduk. Kenardaki ilmeği de örüp dönüyorum. Tekrar haroşa örmeye devam ediyorum. Artırmış olduğum ilmeği de haroşa örüyorum. Devam ediyorum sıra sonuna kadar. Şimdi bir ilmek daha eksilterek devam ediyorum. Kol kenarına bir ilmek daha eksilttim. Sıra sonuna kadar devam edelim. Arka yüzdeyiz. Burada bundan sonra 5 ilmek haroşa devam ediyor. Beş ilmekten sonraki kol kenarındaki haroşa ilmeklere kadar arka tarafta ters örüyoruz ilmeklerimizi. Bir, iki, üç, dört, 5 ilmekten sonra bir ilmek daha eksiltiyoruz. Örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Örmeye devam edelim. Son ilmeği eksiltirken tekrar birlikte çalışacağız. Kol kenarındaki haroşa ilmeklerimizin son eksiltmesini yapıyorum. Aynı şekilde 2 ilmeği birlikte örüp eksiltiyorum. Daha sonra ilmekleri görüldüğü şekliyle örüp dönüyorum. Koltuk altına geldim. Şimdi 4 ilmek artırıyorum. 1, 2, 3, 4. İlmeklerimi düz örüyorum.
Koltuk altında 4 ilmek artırmış olduk. Şimdi örelim. Burada 2 ilik arasında 10 diş haroşa sırası olunca ikinci iliği açacağız birlikte. Devam edelim. İlik patımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diş haroşa sırası olduktan sonra ikinci iliği açıyoruz. 1, 2 haroşa ördükten sonra ipimi öne alıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek 1 ilmek eksiltiyorum. Son ilmeğimi de örüyorum. İliği açmış oluyorum. Bundan sonraki işlemler tıpkı sol ön bedendeki gibi devam edecek arkadaşlar. Koltuk altından itibaren 24 sıra örüyorum. 2 diş haroşa sırası yapıyorum. Burada 2 ilmek arayla ikişer ilmek artırıyorum. 68 sıra ördükten sonra 2 diş haroşa sırası örüp ilmeklerimi kesiyorum. Tek farkı bu tarafta ilik yok. Sağ ön bedende her 10 diş haroşa sırası arasına bir ilik açarak örgümüzü devam ettiriyoruz. Sağ ön bedeni de örelim. Diğer işlemlerde tekrar birlikte çalışmaya başlayacağız. Elbisenin örme işlemini tamamladım. Şimdi yan dikişlerini yapacağım. Kenarda bırakmış olduğum ipi iğneme geçirdim ve dikmeye başlıyorum. Arka parçanın bu alt kısmından buradan batıyorum. Buradan da yine alttan batıyorum. İki ucu birleştiriyorum. İlk haroşa sırasının kenarındaki bu çıkıntı kısma batıyorum. Bu taraftan da yine ilk haroşa dişinin kenar kısmına batıyorum. İkinci sıraya geliyorum aynı şekilde. Buradan da haroşa sıralarını birleştirdim. Tekrar buradan alt kısma düz ilmeklere geçiyorum. Kenar ilmeklerini dikiyorum. Buradan ilk kenar ilmeğinin içinden batıyorum. Tekrar burada ilk çıkmış olduğum yere yeniden batıyorum. Buradan çıkıyorum. Yine en son çıktığım yere tekrar batıyorum. Buradan çıkıyorum. Bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Koltuk altlarına kadar dikelim. Dikme işlemini tamamladım. Sıra geldi ön kenarlara ve bütün elbisenin kenar çerçevelerine farklı renk iple bir sıra kaydırma yapmaya. Hem bu süs olarak bir çizgi oluşturacak hem de kenar kısımlarının daha düzgün görünmesini sağlayacak. 3 numara bir yün tığı alıyorum ve gri renk ip kullanıyorum. Siz kendi öreceğiniz renge uygun farklı bir renk ip kullanabilirsiniz. Buradan arka kısımdan başlıyorum ve burada bitireceğim. İlk ilmeğimi şu şekilde iki ilmek kanadının altından tığımı geçirerek alıyorum. Daha sonra yanındaki ilmeğe batıyorum aynı şekilde. Bir ilmek alıyorum, tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Sırayla bu işlemi tekrarlıyorum. Kaydırma yaparken ilmeğimizin çok sıkı olmamasına dikkat edelim. Burada sıkı olursa toplayacaktır arkadaşlar. Çok gevşek de olmamalı. Buna dikkat edelim. Köşe kısmına geldim. Şimdi ön tarafa geçiyorum. Ön yakadayım. Buradaki haroşa sıralarının uç kısmındaki bu çıkıntılara batarak kaydırma yapmaya devam ediyorum.
Bu şekilde ucuna batarak kaydırmaya devam edelim. Burada ilik patının dönüş kısmında tekrar birlikte çalışacağız arkadaşlar. Köşe kısmına batıp kaydırmamı yapıyorum. Aynı yere batıp bir kaydırma daha yapıyorum. Sonra yine devam ediyorum. Haroşa sıralarının başındaki çıkıntılara batarak aşağı doğru iniyorum. Bu şekilde. Buradan aşağı iniyoruz. Buradan kenar kısmından çepeçevre başladığımız yere kadar gösterdiğim şekilde kaydırma yapalım. Kol kenarlarına da kaydırma yapacağım. Birinci artışımızı yaptığımız ilk haroşa ilmeğimize batıp ilmek alıyorum. Daha sonra aynen ön kenarlarda yaptığım gibi her sıra başındaki haroşa ilmeğine batıp buradan kaydırma yapmaya başlıyorum. Kol kenarına da tıpkı burada olduğu gibi kaydırma yaptım gri renk ipimizde. Koltuk altını ben kendi ana rengiyle kaydırma yapmak istiyorum. Siz bu renkle de devam edebilirsiniz. Eğer ana renkle devam etmek isterseniz şu şekilde devam ediyoruz. Alttan batıyorum. Pembe ipimi alıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçirip buradan ana renkle devam ediyorum. Her ilmeğin altından batıyorum. Kaydırma işlemini bitirdikten sonra ipimi kesiyorum. Buradan gri renk ilk kaydırmamızın altından batıyorum. İpi alttan geçiriyorum. Yine alt kısımdan son kaydırmanın içine batıyorum. Pembe ipi aşağı alıyorum. Buradan iplerimizi sabitleyip aralardan geçirerek temizliyoruz ve kaydırma işlemini kollarda da tamamlamış oluyoruz. Şimdi sıra bel için bağcık örmeye geldi. Gri renk ipimizle öreceğiz. Burada 5 metre kadar bir ip ayırdım ve buradan başlayacağım örmeye. 5 numarada tığ kullanıyorum, kalın uçlu. Tek kat yapacağım. Önce bir ilmek alıyorum. Daha sonra bu ayırmış olduğum ipi tığımın üstünden geçiriyorum. Tığdaki 2 ilmeği örüyorum. Sürekli bu işlemi tekrarlıyorum. Bırakmış olduğum ipi tığımın üzerinden aşırıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde örelim. Bel bağcığının örme işlemini tamamladım. 112 cm uzunluğunda arkadaşlar. Bir ucuna şu şekilde püskül yaptım. Bir ucuna da çatal iğne geçirdim. Elbiseye geçirdikten sonra bu uca da birlikte püskül yapacağız. Elbisemizi alıyoruz. Burada artırırken oluşmuş olan delikleri kullanarak siz istediğiniz sıklıkta da yapabilirsiniz. Bağcığımızı geçiriyoruz. Üstten batıyorum hemen ilik patının kenarından. Burada ikinci artış yerimden çıkıyorum. Daha sonra buradan takip ediyorum. 3'er ilmek arayla geçiriyorum. Bu şekilde geçirelim. İşlem bitince püskülü birlikte çalışalım. Yaklaşık 22 santimetre uzunluğunda bir
ip alıyorum ve 3 kat yapıyorum şu şekilde. Daha sonra tam ucuca ekleyip ikiye katlıyorum ipleri. Tekrar ucuca getiriyorum. Orta noktasını belirliyorum. Bir tığ yardımıyla da buradan ipi içeri çekeceğim arkadaşlar. Uç kısmından. Buraya batıyorum. Şu şekilde ipleri çekiyorum. Çektikten sonra eşitliyorum şöyle. Uç kısmını keserek düzelteceğiz. Aynı uzunlukta olmaları, olup olmamaları önemli değil. Bu şekilde yaptıktan sonra bir iğne yardımıyla şöyle yapıyorum. Sarıyorum. İpi sıkıca. Sardığım yerden iğnemi geçiriyorum. Burada sabitliyorum açılmaması için. Daha sonra ipin ucunu püskül kısmına doğru çekiyorum. Daha sonra kesiyorum. Fazlalıkları da keserek alıyorum. Bu şekilde püskül yapmış olduk. Elbisemizin bütün işlemlerini tamamladım. Düğmelerini diktim. Kullanıma hazır hale geldi arkadaşlar. Ben elbiseyi bitirdikten sonra yumuşatıcılı suya bastırıp suyu süzüldükten sonra bir havlu üzerinde düzelterek kuruttum. Özellikle bu haroşa bölümlerini düz örgüyle eşitleyecek şekilde gergin bir şekilde yerleştirdim. Bu şekilde kurudu. Böyle yaparsanız buralarda haroşanın toplamış olduğu yerlere düzeltebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz yine yukarıdan buhar tutarak da düzeltebilirsiniz. Önden görüntüsü bu şekilde. Arka taraftan da yine göstermek istiyorum. Etek ucu. Gayet şık, güzel, kullanışlı bir elbise jilemiz oldu. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Yine bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olur ve değerli yorumlarınızla katkıda bulunursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.